Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, EKPSS sınavı geride kaldı ve geriye sorularınız kaldı. Hocam işte şu puanları aldık, atanır mıyız, şansımız var mı diye hep sorular soruyorsunuz. Evet, EKPSS sınavından 80 ila 90 puan alan arkadaşlarımızın puanlarını konuşacağız. Kimle? Tabii ki Çetin Sarıgül hocam ile. Çetin hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Keyifli bir yayın serisine devam ediyoruz. Herkese hayırlı yayınlar. Çetin hocam, ben hemen bu puan aralığı ile ilgili şöyle sorayım. Yani 80 ila 90 puan arası alan arkadaşlarımız böyle %100 garanti atanırlar mı? Şimdi hocam %100 garanti atanırlar mı sorusu orta öğretim için hayır. Çünkü orta öğretimin biliyorsunuz taban puanları çok fazla düşmüyor. Ama alım yüksek olursa tabii ki şansları yani yüksek. Diğer puanlara göre yüksek. Ama burada şuna dikkat edeceğiz hocam. Artık yüksek puanlara yaklaştıkça tercih yapma kriterleri çok öne çıkmaya başladı farkındaysanız. Ben bunu sürekli vurgulamaya başladım. Çünkü neden derseniz artık yapacağımız tercihler matematiksel hesaplara dayanan bir tercihler olacak. Yani şimdi 80 puan alan bir arkadaşım memur kadrosu yazmasın. Gelmez yani. Ama hizmetli kadrosu yazar da bu hizmetli kadrosunu yazarken hizmetli taban puanları kaçla kapanmış onu iyi inceleyip tercih yaparsa şansı yüksek olur. Çünkü bu önemlidir. Yani ben hemen kısaca kendimi söyleyeyim, örnek vereyim. Ben hizmetli kadrosundayım. Tercih yaparken ben kardeşimle yaptım o zaman. Ben resmen ders çalıştım hocam bu konuda. Yani en son hangi il kaç puanla hizmetli kadrosu kapatmış ona baktım. Hiç memurluk kadrosu yazmadım ama kendime yakın illeri, puanıma yakın illeri tercih ettim. Yani arkadaşlarım buna dikkat etsinler. Çünkü bu çok önemli. Ama dediğim gibi şöyle bir şey, 85 ve üzeri olan arkadaşlarım da araya memurluk kadroları da atabilir. Nasıl olacak o? Mesleki alımlar burada öne çıkacak artık. Meslek liseli olan arkadaşlarım daha avantajlı durumda. Onlar kendi branşlarını tabii ki yazıp atanabilirler. Yani bu puan aralığında özellikle bütün bölümler için söyleyeceğim. Orta öğretim, ön lisans ve lisans aralığı için tercih kılavuzlarını çok iyi analiz edin ve ona göre tercih yapın arkadaşlar. Ölü tercih yapmayın. Çünkü ölü tercih yapan arkadaşım çok oluyor. Puanı yüksek olsa da maalesef ki atanamıyor. Yani soruyorlar mesela hocam ben 89 puan aldım. Arkadaşım 85 puan aldı. Atandı, ben niye atanamıyorum? Yani buna dikkat etmeleri lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Çetin hocam. Evet, ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda 90 ila 100 puanı alan arkadaşlarımızın puanlarını konuşacağız. Hoşça kalın.